Herkese merhaba arkadaşlar. Ekopolis 2'nin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde buradaki yeni madenleri oluşturup ayrıca redstone üretip buradaki minerlarımızın 90'a kadar indirmiştik. Yani 4,5 saniyede bir tane maden üretiyordu bizim için. Ayrıca buradaki Immersive'in Cocoon ve Blast Furnace'ını yapmıştık. Bunlar sayesinde de hem Cruisto ile hem Colcock'a hem de Steel'e ulaştık. Colcock sayesinde de burada Basic Technium Ingot'u craftlayabilmiştik. Bu bölümde buradaki madenleri işleme kısmına geçmek istiyorum biraz. Bizim buradaki Jumbo Furnace'ı buradan sökeceğim. Hatırlıyorsanız bir tane shears yardımıyla ortaya sağ tıklarsanız alıyorduk bunu. Bunu buradaki platformun tam ortasına koymak istiyorum. Çünkü bunu kullanarak maden pişireceğiz. Böyle içerisine charcoal'ları geri koyuyorum. Şimdi burada görevlerde hatırlıyorsanız coal ve lapis'e geçtiğimiz zaman altta conveyor belt diye bir şey açıldı. Ben buraya yana birkaç tanesini aldım. Şimdi bunlar için bize ne gerekiyor diye bakacak olursak lapis, coal ve smooth stone lab gerekiyor. Diğerleri direkt olarak conveyor belt ile craftlanıyor. Sadece bazıları hopper istiyor. Bu hopper da zaten dümdüz wooden hopper. Çok kolay yapımı. Ve bir de bize item router lazım olabilir. Ve bunun içerisine geri jumbo furnace'ları koymayı unuttuğumuz için yavaş pişirdi bunları. Böyle hepsini yerleştirelim. Hatta iki stack yapalım, lazım olur. Smooth stone'ları slab'e çeviriyorum. Ve bunlarla birlikte de conveyor beltleri craftlıyorum. Biraz fazla craftladık ama kullanırız herhalde. Böyle 8 tane wooden hopper craftladım. Bizim burada toplamda 7 tane miner'ımız var. O yüzden 7 tane ben buradan extracting yapacağım. Böyle 9 tane elde ettik. Bir tane item router yapıyorum. Belki bize lazım olabilir. Böyle yavaş yavaş bunları kurmaya başlayalım. Buradaki tüm eşyaları biz drawer'larla topluyorduk. Ben şuraya şöyle bir sistem yapmak istiyorum. Şimdilik sadece göstermek için burayı açacağım. Bunları ben bu şekilde ikisini de drawer'ların yanına koyacağım. Ve bunları doğru çevirdiğimde eşyalar düşmeye başlıyor. Tabii ki de şimdilik gidecek bir yer olmadığı için boş gidiyorlar. O yüzden şimdilik açmayacağım bunları. Bu şekilde hepsini bağlayıp hepsini buraya kadar getirmek istiyorum. Ve buraya getirdiğimizde içeri koymak için dropping conveyor belt yapmamız lazım. Şöyle bir tane beltin altına wooden hopper koyuyoruz. Onu da bunun üzerine yerleştireceğim. Buradan item girişlerini alacaklar. Buranın tam ortasından da bize doğru böyle conveyor'ları çekiyorum. Bunları shift sağ yaparsanız yukarı ve aşağıya çevirebilirsiniz. Aşağıya çevirmek için bir blok alta koyuyorum ki şöyle yapabilelim. Şimdi bunların hepsinin yönünü Engineer Assembler'la çevirip burada oluşan eşyaları ben direkt olarak bizim Jumbo Furnace'ın içerisine aktarmak istiyorum. Bu şekilde buradakileri de buraya gelecek şekilde bağladım. Artık burada oluşan tüm madenler buradaki Jumbo Furnace'ın içerisine gelecektir. Şimdi burada Jumbo Furnace'da oluşan şeyler alt tarafından çıkış yapıyor. O yüzden buraya bir kova su koyup altına ufak bir platform oluşturmak istiyorum. Ve ben 7 tane daha driver craftlayacağım ki orada oluşturduğumuz itemleri depolayabilelim. Şöyle biraz daha wooden hopper yapıyorum. Bunları kullanarak da eşyaları oranın içerisinden çekmek istiyorum. Direkt olarak bu conveyor belt çekebiliyorsa oranın içinden eşyayı bununla çekeriz. Çekemiyorsa normal hopper kullanarak çekeriz. Şimdi ben burada bir de Basic Research kısmından Driver Controller açmak istiyorum. 4 tane tek bucket'a bunu alabiliyoruz. Tekrardan bu tarafa geldim. Şimdi bir deneyelim önce. Burası bunu çekebiliyor mu? Bu şekilde koyduğumda herhangi bir eşyayı çekemedi. İçerisinde kol var ama çekemiyor. O yüzden bunu kullanamıyoruz. Bu sadece içeriye item aktarmak için sanırsam. O zaman şöyle yapalım. Buraya bir tane conveyor belt koyuyorum. Bu belti o tarafa doğru döndürdüm. Ve buraya wooden hopper yardımıyla eşya çekebiliyoruz. Wooden hopper'ı buraya yerleştirdim. Çektiği eşyaları buradaki belt'e aktaracak. Böyle bir tane vertical belt yaptım. Şimdi buradan gelen eşyalar da bu şekilde yukarı çıksın istiyorum. Ve buradan da şöyle bizim storage driver'ımızın içerisine girecek. Storage driver'ı buraya yerleştirdim. Artık gelen eşyalar bunun içerisine girecektir. Şimdi driver'ları ayarlama zamanı. Buraya diğer 8 driver'ı yerleştirdim. Böyle bir görsel oldu. Artık buradaki eşyaları çekerek başlayabiliriz.
bunların yönlerini çevirdiğim zaman bütün eşyalar buradan düşüp bizim jumbo furnace'ın içerisine girmesi gerekiyor. Tabii ki de şurayı unutmuşuz. Şöyle bakalım. Oraya gidiyor ve fırında otomatik olarak pişmeye başladılar. Burada oluşan eşyalar da gördüğünüz gibi buradan toplanıp driver'lara dolmaya başladılar. Şimdi burada ekstra bir şey daha yapmamız gerekiyor. O da bunun alt tarafına kömür beslemesi yapmamız gerekiyor. Onu da buradaki driver'dan alıp buraya tekrardan bağlayabiliriz. Ve burada şöyle bir sorun olacak. Biz buraya içerisini tamamen kömürle doldurduğumuz zaman fazladan kömür olacak. O kömürü belt boşa bırakmış olacak ya da burada sıkışmış olacak. O yüzden bir tane item router yapıyorum. Burada diyeceğim ki sarı tarafına kömür yollamasını isteyeceğim. Artan kısmında buradaki mavi tarafa koymak istiyorum. Böyle kömürleri yerleştirerek bir deneyelim. Burada biz driver'larda stacklediğimiz çok fazla eşya olduğu için buralar şimdiden doldu ama bunlar zamanla boşalacaktır. Şimdilik dışarı atma sorun etmeyelim. Ayrıca ben burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buradaki charcoal'ları bu şekilde ayırdım. Sadece bir tane kömür slotu tuttum. Bunun sebebi de burada sadece bir tane kömür slotu kalsın ki buradaki kömür gördüğünüz gibi bitiyor. Tamamen biterse İçerisine başka bir şey gelsin istemiyorum. Bu arada şurada şöyle bir sorun fark ettim. Bu tarafta herhangi bir çıkış olmadığı için eşyayı bir yere yerleştiremiyor. Böyle yapsak sistemi tıkıyor muyuz? Kömürü buraya geri yolluyoruz ama böyle sistemi tıkıyoruz. Bu da olmadı. O zaman bunun mavisinden değil kırmızısından verelim. Fazlalık kömürleri. Şuraya bir tane extractor bağlıyorum. Artık fazlalık kömürler buradan çıkacak. Ve nereye gitmesi lazım? Buraya gitmesi lazım. Aslında bunu aşağı değil bir yukarı alalım. Böyle yaptığımız zaman buradan tekrar dönüp oradaki driver'ın içerisine girecektir. Gördüğünüz gibi hem buraya doldurmaya çalışıyor hem de fazlasını buraya yollayıp oradaki sisteme geri döndürüyor. Tabii ki de şu an yetersiz kalıyor çünkü durmadan eşya geldiği için durmadan bir şeyler craftlıyoruz. Şöyle burası biraz daha stabilleşsin. Ben biraz daha bekleyeyim bunların oluşmasına. Sonra geri geleyim. Hatta şimdiden demirlerimizi bitirmişiz. Buradaki şeyi bir tane hopper'la değiştirdim. Çünkü extracting conveyor belt koyduğumda bunun bağlı olduğu bloğu yani burayı bir envanter gibi görüyor. Ve bu envanterin içinden direkt buradan kömürü çekiyordu. Öyle bir şey yapmaması için buraya bir tane wooden hopper koydum. Bunun sayesinde artık buranın içerisi tekrardan dolmaya başladı. Bazı madenleri şurada dışarı atıyor. Onu da şöyle çözebiliriz. Zaten biz buraya daha fazla hat eklediğimiz zaman buradan da bir conveyor gelecek. Conveyor'ları şöyle yapalım. Hepsi ortaya gelsin, ortada beklesinler. Bu sayede dışarıya herhangi bir eşya taşmayacaktır. Artık buradaki tüm madenleri otomatik olarak işliyoruz. Böyle biraz daha ben Block of Redstone craftlayıp buraların üzerine de koymak istiyorum ki kömür üretimimiz falan da hızlansın. Kömür tamamen yetersiz kaldı buradaki sisteme. Bunları da hızlandırdım. Artık kömür üretimi de muhtemelen yeterli olacaktır bizim için. Burada görev de tamamlansın diye bir tane de splitting conveyor belt yapacağım. Bu da 3 tane conveyor belti kova gibi koyuyoruz. Splitting conveyor belt oluyor. Bu neye yarıyor diye soracak olursanız diyelim ki siz bir tane hattı ikiye ayırmak istiyorsunuz. Bir hattan çok fazla stone slab geldi diyelim. Bunu koyduğum zaman tabii ki de stack olarak değil de tek tek koyarsak daha iyi anlaşılır. Bir sağa bir sola şeklinde sırayla gönderiyor. Bu da neye yarıyor? Diyelim ki eşyanızı kömürü iki farklı yere böleceksiniz. İki tane fırın yaptınız. Buradaki splitting conveyor belt'i koyarak buradaki kömür çıkışını ikiye bölüp iki farklı jumbo furnace'a aktarabilirsiniz. Ben buradaki bronz blokları artık redstone bloklarla değiştirebilirim. Şimdi bölüme görevlerden devam edebiliriz. Buradaki Research Paper Metal Press yaparak başlayalım. 4 tane Block of Redstone, 4 tane de Technium Ingot istiyor bizden. Bunun için de bizim Clay'e ihtiyacımız var. Burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu Clay'in resipesine bakarsanız bunları da miner kullanarak çıkartabiliyoruz. O yüzden bir 36 tane Clay oluşturalım. Durmadan ağaç kesip yaprak elde etmeye uğraşmayalım. Buradaki sistem gayet güzel çalışıyor. Sadece tek yavaş kalan kısım kömür gibi duruyor. O da sanırsam buradaki wooden hopper'ın içerisinde birikiyor. Burası 64 tane olduğu zaman burada da birikmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Buraya son bir tane daha miner'ımızı kurmaya çalışalım. Sadece 3 tane eksik kaldı. Bir 3 tane daha support frame yapalım. Kalan support frame'leri de yerleştiriyorum. Burası tamam. Buraya bir tane miner koydum. Artık burası bizim için clay kazacaktır. Tabii ki de 2 tane daha block of redstone lazım ki oranın da hızını arttırabilelim. Böyle bunu da hızını arttırdım. Artık bizim için clay üretiyor.
Peki bunu neden yaptım? Burada biz Advanced Crafted'da Basic Technium Ingot craftlarken bize Clay de gerekiyor. O yüzden bunu da otomatikleştirmek istedim. Buna çok ihtiyacımız kalmadığı zaman bunu buradan söküp yerine başka bir şey de koyabiliriz. Şöyle 4 tane Basic Technium Ingot'u alıyorum. Ve artık Research Paper'ımızı craftlayabiliriz. Bununla beraber de Metal Press'i açmış oluyoruz. Direkt olarak bize bütün eşyalarını veriyor. Gayet güzel. Ben immersive eşyalarını bootlemek için bu tarafa bir tane daha platform yapayım. Sonra geri geleyim. Bu arada buna başlamadan önce buradaki Chipit modunu açmak istiyorum. Bunun sebebi de Chipit modu bizim buradaki blokların şeklini değiştirmemizi sağlıyor. Boot yaparken bunlar benim işime yarayabilir. İşte ise biraz daha güzel gözüken bir şeyler yapmak istiyorum. Böyle bunu da yaptım. Ve bizden 12 tane de tek bucket istiyor. Artık bunları buraya verip Chipit modunu da açabiliriz. Ben burada Carpenter Table ve Mason Table yapmak istiyorum. Şöyle bakalım nasıl yapılıyor. 2 tane log, crafting table, 2 tane iron, bir tane clay ve bir tane brick ile yapılıyor. Gerekli eşyalar vardır büyük ihtimalle. Ve bir tane crafting table craftlayacağız ve biraz da log alacağız buradan. Şöyle Carpenter's Table'ı yapabiliyoruz. Diğeri nasıl yapılıyormuş? Bunda da yine crafting table eksik sadece. Bunları neden yaptım, ne işe yarıyor diye soracak olursanız şöyle geçici olarak buralara koyuyorum. Bir tanesi bizim stone gibi taştan olan eşyaları farklı şekillere çevirmemizi sağlıyor. Bu da tahta gibi eşyaları, yani odundan yapılan eşyaları farklı şekillere çevirmeyi sağlıyor. Chisel modunu biliyorsanız Chisel modunun farklı bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ben bunlarla birlikte hem buraya bir platform oluşturacağım hem de artık dekorasyonunu biraz farklı şekilde yapmış olacağız. O zaman ben bunları ayarlayıp geliyorum. Bu şekilde buraya da bir platform oluşturdum. Diğer platformlarla birebir aynı boyutta olacak. Şimdi buraya hem buradaki Blast Furnace'ımızı taşımak istiyorum, hem Coke Oven'ı taşımak istiyorum. Burası tamamen immersive alan olsun istiyorum. Tekrardan buraya aynı blokları bootluyorum. Ve Engineers Hammer'la bunları aktifleştirdim. Şimdi Quest tarafına geri dönebiliriz. Şimdi görev bize Engineers Manual diye bir kitap vermişti. Bu kitabı kullanarak Metal Press'in craft'ına bakacağız. Enerji isteyen makineleri de bu tarafa kurmak istiyorum. Bu taraflarda artık enerji üreten makineleri kurarız. Şöyle Metal Press'ten başlayalım. Tekrardan bakarsak nasıl yapılacağına. Alt tarafa 2 tane Steel Scaffolding. Bunların ortasında bir tane Redstone Engineer Block. Bir üst katına şu şekilde 2 tane Conveyor Belt koyuyoruz. Onun üzerine bir tane piston koyacağız. Ama ondan önce şöyle bir şey yapalım. Heavy Engineering Block'u yukarıda koyuyorum. Çünkü buradaki piston alt tarafa bakmak zorunda. Bu şekilde buildledikten sonra Engineer Hammer'la sağ tıklayarak burayı aktifleştirebiliyoruz. Artık metal presimiz var. Peki bu metal presi nasıl çalıştıracağız? Bunun için önce bizim enerji üretmemiz gerekiyor. Burada iki farklı şekilde enerji üretebiliyoruz. Birisi suyu kullanarak enerji üretiyoruz. Diğerinde de rüzgarı kullanarak enerji üretiyoruz. İlk başta yapmamız gereken şey Low Voltage Wire Coil. Daha sonra da Kinetic Dynamo yapacağız. Hatta craftlarımızı direkt bu tarafta yapalım. Ingotlara yakın olalım. Bu şekilde 8 tane low wire, bir tane iron'ı birleştirerek copper coil blok yapıyoruz. Kinetic Dynamo elde ettik. Şimdi ben burada ilk başta rüzgar tarafına gideceğim. Çünkü water wheel için su koyup onu döndürmemiz gerekiyor. Hiç suyla uğraşmayalım. Windmill için 8 tane blade'inden istiyor. Şöyle 8 tane blade'inden craftladım. Ve bunları da birleştirerek bir tane windmill'i craftladım. Bu iki görevde tamam. Ayrıca bizim enerjiyi aktarmak için konnektörlere de ihtiyacımız var. Connector ve relay kullanarak enerjileri aktarıyoruz. Bunun için de Terracota'ya ihtiyacımız var. Biz burada clay'i otomatikleştirmiştik. Buradan biraz clay alalım. 480 tane clay'imiz oluşmuş. Bu arada buradaki sistem hala sıkıntılı çalışıyor. O yüzden kömürleri ben kendim elle alıp yukarı tarafa attım ki
çok sıkışmasın. Ona bir çözüm bulacağız ileride. Nasıl yapacağımıza dair aklımda bir fikir yok. Böyle ilk stack clay'i ısıtalım. Terrakotalarda artık konektörleri ve relay'leri yapabiliriz. Çok uzun zamandır Immersive Engineer'in rüzgar güllerini kullanmadığım için tam olarak boyutu nedir onu bilmiyorum. Şöyle biraz yukarı çıktım. Buraya build diyelim. Denemiş oluruz. Nasıl yapılacağını da tam hatırlamıyorum ama bir tarafına windmill bağlayarak yapıyoruzdur diye düşünüyorum. Böyle şuraya takabiliyoruz mu? Aynen buraya taktık. Bu çalışmaya başladı ama şu anda az enerji üretiyor. Sebebi de şu. Buradaki dönen yapraklara windmill sail eklememiz gerekiyor ki rüzgarı daha iyi tutabilsin. Burada boşluklar var şu anda. Rüzgar geliyor ama daha iyi tutamıyor diye düşünebilirsiniz. Şimdi üzerine bir tane konnektör koydum. Gördüğünüz gibi enerji buraya geldi. Immersive Engineer'in bir de yanlış hatırlamıyorsam elektrik direği gibi blokları olması lazım. Aynen şuradaki wooden postlar. Bunları kullanarak da görsel olarak biraz daha güzel olmasını sağlayabiliriz. Onu da buraya yerleştirmek istiyorum. Bunun üzerine bir tane relay koyuyorum ve bunları artık low voltage wire coil ile bağlayabiliriz. Öncelikle buraya tıkladım. Oradan buraya tıkladığımda bir tane kablo bağladı. Bu arada bu kablolar sizi çarpar. Dikkat edin bunlara değmeden önce. Bu relay'ler herhangi bir enerji input output'u vermiyor. Sadece kabloları birbirine bağlamasını sağlıyor. Buranın üzerine de bir tane konnektör koydum ve bu konnektör ile birlikte buraya bağladım. Artık metal prese elektrik geldiğini görebilirsiniz. Böyle görüntü olarak güzel gözüksün diye de buraya biraz fence koydum. Artık enerjiyi burada üretiyoruz. Oradan da kablo yardımıyla buraya aktarıyoruz. Şimdi devamında bizden ne istiyor? Bir tane Engineer Workbench istiyor. Bu arada bunu yapmadan önce buradaki sale'lara geçelim. Bizden Industrial Hemp Fiber istiyor. Bunu yapmak için de hemp seed'i elde etmemiz gerekiyor. Oyun başında bize verdiği chest'in içinde biraz wheat seed vardı. Bunları alıyorum ve bir tane çapa yapıyorum. Bunları biraz büyütüp normal seed elde edeceğim. Bu seed'leri de bu şekilde koyup Industrial Hemp Seed'e çevirebiliyorsunuz. Bu hemp seed'leri birinci taraftan değil yani alt kısımdan değil üst kısımdan kırmanız gerekiyor. Bu şekilde üst kısımdan kırdığınızda size hempfire verecektir. Bunları kullanarak string de elde edebiliyorsunuz. Biz fabriklerden yapacağız. Daha fazla treated stick'e ihtiyacımız var. Böyle 19 tane yaptık. Bunların 6 tanesini birleştirerek de rüzgar gülü için windmill sail yapabiliyoruz. Sail yapraklarına verilen isim tam olarak ne bilmiyorum ama sail yelken olarak kullanılıyor. Gemilerdeki yelken gibi düşünebilirsiniz. Burada tam olarak Türkçesini de bilmiyorum açıkçası. Burada 8 tane kanat bulunuyor. O yüzden 8 tane sail yapmaya çalışalım. Şöyle 8 tane sail elde ettik. Yanlış hatırlamıyorsam bunları buradaki windmill'e sağ tıkladığımız zaman yapraklarına takıyor olması lazım. Aynen bunların hepsine taktık ve gördüğünüz gibi hızı da arttı bayağı bir. Artık daha fazla enerji üretiyor olması lazım bizim için. Şimdi görevlere Engineers Workbench yaparak devam edebiliriz. Böyle bir tane crafting table yapmamız gerekiyor. Bunu Engineers Crafting Table'a çevirmemiz gerekiyor. Daha sonra da Workbench'ine çevirebiliyoruz. Bunu buraya yerleştirdim. Artık buranın içerisinden bazı craftları yapabiliyoruz. Bizden ilk istediği craft Metal Press. Bunu 8 tane ingot kullanarak da craftlayabiliyoruz. Ya da Engineering Blueprint yaparsak 3 taneyle craftlıyoruz. Ama Engineering Blueprint yapmam için bizden ilk önce Iron Plate istiyor. O yüzden ilk başta mecburen 8 tane steel kullanarak craftlayacağız. Böyle 8 tane steel'i yan yana koydum ve bir tane Metal Press Mold elde ettim. Bunu buradaki Metal Press'in alt yüzüne takabiliyorsunuz. Sağ tıkladığınız zaman buraya yerleşti. Şimdi görevlerden ilerlemek için burada bakarsak bizden alüminyum plate istiyor. Böyle bir tane alüminyum plate alıyorum. Bunun conveyor belt'in hangi yöne gittiği önemli. O yüzden bu tarafından atmamız gerekiyor. Buradaki ingotu pressledi ve bize bir tane plate verdi.
Buranın sonuna bir tane chest koyarsanız burada oluşturduğunuz plate'leri otomatik olarak buradaki chest'in içine aktarır. Ayrıca ben buraya bir tane wooden hopper craftlayacağım. Bir tane daha chest yapalım. Buranın üzerine chest koydum. Artık alüminyumları buraya chest'e koyarsam direkt olarak burada birikme yapmadan conveyor'a taşıyor. Conveyor'dan da artık chest'e otomatik olarak gidiyorlar. Şimdi bu 4 tanesini bu şekilde birleştirerek bizden alüminyum sheet metal yapmamızı istiyor. Bunu da elde ettik. Şimdi burada Advanced Titanium ingot'a gelmek istiyorsak bizim Steel Gear da yapmamız gerekiyor. Steel Gear için de buradaki moldlardan Gear moldunu yapmamız gerekiyor. Sanırsam enerjisi bittiği için çok yavaşladı. Buraya bir tane iron koyuyorum. Buradaki görevlerden ilerleyebiliriz. Böyle 3 tane lapis aldım. Bunları Blue'da'ya çeviriyorum. Ayrıca bizden 3 tane de paper istiyor. Bakalım şurada hiç paper'ımız kalmış mı ekstra? Bunları aldım. 3 paper, 3 blue dye ve bir tane iron plate kullanarak Engineer's blueprint'ini yapabiliyoruz. Bu blueprint'i buradaki workbench'in içerisine koymanız gerekiyor. Koyduğumuz zaman yanında bazı recipe'ler açıldığını göreceksiniz. Şimdi bizim yapmak istediğimiz şey gear mold'uydu. Bunun için 3 tane steel'i buraya atıyorum. Ve bir de bizim cutter'a ihtiyacımız var. Bunun yapımı oldukça basit. Bir tane stick, bir tane de iron'la yapılıyor. Bunu da buranın içerisine koyabiliriz. Artık 3 tane plate'imizi de alıp mold gear'ı yapabiliriz. Tekrardan buradaki shift sağ klik yaptığımızda bunun içerisinden çekiyor. Ve tekrardan buraya tıklayıp gear'ı koyabiliyoruz. Şimdi bununla beraber de artık steel gear elde edebileceğiz. Buraya steel'ları 4 tane birden buraya koyarsanız bizim buradaki hopper'ımız tek tek koyduğu için buradaki recipe'yi gerçekleştirmeyecek. O yüzden bunu elinizle atmanız gerekiyor. 4'ünü birden attığınızda bu şekilde steel gear'ı elde ettik. Ayrıca bizden burada lava bottle istiyor. Bunu yapabilmek için de yukarıda hatırlıyorsanız iron kısmında bizden fluid absorber yapmamızı istiyordu. Bunu yapmamız gerekiyor. Böyle buraya geri geldim. 4 tane block of iron istiyormuş. Bir tane bucket. Ve gerisi zaten üzerimizde var. Stone istiyormuş direkt. Bunu da yaptık. Bunun kullanımlarına bakarsak Love için bizden Tier 5 support frame istiyor. Böyle Tier 5 support frame'lerimizi de oluşturduk. 24 tanesi yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Burada da varmış gerçi biraz. Onu da buradaki clay'in yanına kurmak istiyorum. Şöyle tıkladım. Buraya oluşturdu. Şimdi burada tek bir sorun var. Bunların alt tarafı gördüğünüz gibi odundan oluşuyor. Bu odunları kırıp başka bir şey koymam gerekiyor ki buranın içerisine lava koyacağız. Bunların yanmasını istemeyiz. Biz bunu buildlemek için 36 tane lavaya ihtiyacımız var. Ama bizim 36 tane lavamız yok. Lavayı da şöyle elde edeceğiz. Seramik bucket'la birlikte redstone dust'ı birleştirdiğimizde bize seramik lava bucket veriyor. Bu sadece skyblock resipisi. Diğer şeylerde oynuyorsanız bu resipiye erişemiyorsunuz. Bizde sonsuz lava olmadığı için böyle bir resipi eklemişler. Buradan biraz redstone aldım. Şimdilik şöyle immersive'in bloklarını buraya atıyorum. Üzerimizde yer kalmadığı için. Buradan biraz clay alacağım. Bunlarla da biraz seramik bucket craftlayacağım. Bize en azından 36 tane gerekiyor. Şöyle 36 tane yaptım. Bunları pişirmemiz gerekiyor öncelikle. Bunlar umarım stackleniyordur. Stacklenmiyorsa bizim için biraz sorun olacak. Maalesef stacklenmiyorlar. Orada yaptığımız miner'ın yan taraflarına cam koymak istiyorum ki lav etrafa akmasın. Şöyle camlarımızı da craftladık. Oraya bir tane de crafting table götürelim ki orada daha rahat craft yapabilelim. Yanımıza biraz redstone almamız gerekiyor. Buraya bir crafting table koydum. Şimdi öncelikle camları doldurmamız lazım. Buradaki lavları tamamen doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Şöyle ilk 9 tanesini koydum. İkinci kata geçtim. Şimdi burada tek zorlanacağımız kısım orta taraf. O yüzden şuraya bir leaves koyuyorum. Ortaya doldurdum. Bunu kırıp artık camlara tıklayarak buraları da doldurabiliriz. Şuradan akmadan önce buraları da geri kapatmak istiyorum. Şimdi aynı şeyi sadece şuradaki 3 tane cama tıklamamız gerekiyor.
Bu şekilde ikinci katmanı da doldurduk. Diğer katmanlar için de aynı şeyi yapayım ben hemen. Geri geleyim. Lavların hepsini koydum. Bu şekilde ortasına bir tane Fluid Absorber koyuyorum. Pumping lava yazdı. Burası çalışmaya başlamış olması lazım. Bu ikisine de hızlandırmak için bunları koyalım. Artık lava üretiyoruz. Bu arada şöyle bir şey daha yapmak istiyorum. Bir tane daha drawer oluşturacağım. Artık buradaki clay'i sökebiliriz. Bunun yerine ben 4 koyacağım. Çok fazla 4'e ihtiyacımız oluyor. Clay'lerimiz zaten yeterince birikti. Buradaki drawer'ı yana aldım. Üzerine artık bir tane drawer koyup 4 üretmeye başlamak istiyorum. Önümüzdeki bölümlerde de artık Immersive'in Fluid Tank'ini yapıp buradan çıkan Fluid'i depolarız. Ayrıca buradaki lava batıklığı yapmak için de bize Immersive'in Bottleneck Machine'i gerekiyor. Bunu da elde ederiz. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun. Bu bölümde hem ürettiğimiz madenleri otomatikleştirdik. Hepsini fırınlara aktarıp otomatik olarak pişmesini ve depolanmasını sağladık. Hem buradaki Fluid Absorber'ı yapıp sonsuz miktarda lava üretmeye başladık. Hem de burada bir platform oluşturup Immersive Engineer'a girmiş durumdayız. Bölümü izlediğiniz için teşekkürler. Videonun açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki mevcut. Oraya da katılıp hem sohbet muhabbet edebilir hem de modpack hakkında görüşlerinizi bildirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.